Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda kullanıcı profili olarak adlandırabiliriz. Bu operasyon kısmında yer alan taban attığımız veya delik deldiğimiz kullandığımız şu fonksiyonların e, kişisel olarak bölüm oluşturmayı göstereceğim. Örneğin burada bir isim vereceğiz. Taban programı için bu kısma, delik programı için, metotlar için bu kısma, boşaltma, duvar işlemi vesaire gibi komutları tek bir bölüme toplayarak, örneğin bizim burada bir isimlendirdiğimiz bir klasörümüz olacak. Bu kısımda da sadece kullandığımız bölümleri koyacağız. Bunu nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle var olan NX'imizi kapatıyoruz. Açık bırakmıyoruz NX'imizi. Daha sonra NX'in kurulu olduğu klasöre gideceğiz. Program Files Siemens 2212 ya hangi sürüme yapacaksak burada birkaç farklı sürümle yüklü olabilir. İlgili sürüme gideceğiz. Match Resource diyeceğiz. Daha sonrasında da Template Set. Bu kısımda Cam General kısmı var. Bu beyaz bir renkte olabilir. Daha önce ben bunu not defteri olarak açtığım için şu an not defteri görünmedi. Eğer sizde not defteri olarak görünmüyorsa sağ tuş birlikte aç. Bu kısmında not defteri gözükür. Gözükmezse bu diğer bölümleri açaraktan not defterini seçip tamam dediğiniz zaman bu tarz dosyaları not defteri olarak açabilirsiniz. Daha sonrasında bu bölüme geldik. İstediğimiz o kısım, yani az önce gösterdiğim kısım burası arkadaşlar. İlk önce herhangi bir tanesini kopyalıyorum. CTRL-C. Başa böyle bir kere okudum. Enter'a bastım. Bir bölüm aşağı indirdim ki CTRL-V ile de yapıştırdım. Yani benim kullanacağım dosyam, o klasörüm yukarıda kalsın. Aşağılara inmeyeyim diye yukarı yapıştırdım. Ya örnek bir isim verelim. Ben kendi ismimi vereceğim. İkinci bölüme de aynı şekilde kopyaladım. CTRL-C ile sonra ilgili cümlenin başına gidip Enter'a bastığım zaman bir üste geldim. CTRL-V ile yapıştırdım. Buraya da tekrar aynı ismi yazıyorum. Bu taraf metrik, bu taraf İngilizce olarak, İngiliz olarak karşımıza çıkıyor. Bu ne demek onu göstereyim. Neden iki tane yapıyoruz? Şimdi buradan bu kısmı yaptıktan sonra geri geldik. Template Path. İşte orası burası arkadaşlar. İngilizce ve metrik, İngiliz ve metrik olarak iki klasörümüz mevcut. Şimdi bu klasörümüz açık kalsın. Bir NX dosyası açalım. Etkili arkadaşlar. Tüm fonksiyon metotlar aynı klasörde olması güzel bir şey. Ekstra olarak şimdi oluşturacağız. Oluşturduğumuz programların ayarlarında ne yaparsak o programları o şekilde geliyor. Yani atıyorum ben devrini 1200 diye gireceğim misal. Ben her o programı seçtiğimde işte atıyorum delik programını vesaire taban programlarını otomatik 1200 devir olarak gelecek. Mesela örnek. Şimdi ben ana ekranımda şunun olmasını istemiyorum. Şimdi örnek operasyon dedim. Ben bir tane e, taban programını kullanıyorum. Ekledim. Tekrar operasyon diyorum. İşte efendim söyleyeyim. Planar profil nadir de olsa kullanıyorum. Bu sıralamayı da ayarlayabilirim.
Yani ben mesela şimdi buraya ekleyebileceğim Holmek'ten Drilling komutunu ekledim. Mesela Floor Facing, Planar Proximity gidecekken ben şimdi buraya aldım. Floor Facing ve Drilling olacak yanında. Bu sıralamayı da bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Diş çekme programını da alayım. Bunu olsa kullanıyorum. Ve daha sonra örneğin kabı boşaltma, cavity mill için kullandığım programların birisi de bu. Olmazsa olmazımız Set Level Profile. Tabi ismi değişti yeni versiyonda ama. Başka ekleyebileceğimiz Contour Area Mill olabilir. Bunu da bunun altına koydum. Şimdi yapmamız gereken bu programlara, bu metotlara bir örnek bir takım oluşturacağız. Sadece cinsi. Mesela taban programını ben mil takımıyla atıyorum. Tamam. Örnek olarak bu. İşte drilling metodunu ben neydi seçiyorum? İşte Holmek'in içerisinde örneğin STT drill diye seçiyorum. Bunları yazmanıza hiç gerek yok. Hiçbir şey doldurmanıza da gerek yok. Bu şekilde. Ama hepsini yapacağız. Yani kaç tane metot eklediysek. Cavity mill'e geldim. Cavity mill'i de ben mill olarak tanıtıyorum. Yani mill dediğimiz işte düz takım veya radüslü takım vesaire gibi. Z-Level Profile'ı da aynı şekil. Area mill'i ne tanıtıyoruz? Bal tanıtıyoruz. Yani küre takım olarak tanıtıyoruz. Küre takımımızı işte kontürün içerisinde profiling de aynı şekilde mill. Grid mill'de şuradan yapalım arkadaşlar. Bu takımı okumadı. Şuradan Create Tool diyelim. Buradan Hole Making içerisinde String Mill onaylayalım. Bunu da onaylayalım. Bir tane oluşturduk. Şimdi bu kısımdan seçebiliriz. Bu da mill tamam. Buna şimdi biz ne yapıyoruz? Kaydediyoruz. Masa üstüne diyeceğim. İşte aynı isimle kaydedeceğim. Yusuf ismiyle kaydediyorum. Onayladım. Tamam. Şimdi ben mesela şunu yapabilirim burada bu arada. Mesela floor facing bölümünden ben işte bunu hep thickness gelmesini istiyorum. Zigzag gelebilir. İşte yana kaymam 60 olsun. Standart ayarlarımı bu şekilde değiştirebilirim. İşte devrim hep 1300 gelsin mesela. İlerlemem her daim 3000 gelsin. Ben bunu düzenlerim, düşürürüm veya arttırırım. Yapısında olabilirim. Veya işte aynı şekilde diğer programları da bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Örneğin strateji bölümünde şunlar hep açık gelsin dersiniz. Bu yana kayma mesafeleri. İşte bu hep rampta kalsın.
İşte 0.3'lük ramp olsun dersiniz. Bunları dediğiniz zaman ve aynı şekilde bu arka planlar da geçerli. Bu açık renk dahi. Siz kaydediyorsunuz ve NX'i kapatıyorsunuz arkadaşlar. NX'i kapattıktan sonra burada bizim oluşturduğumuz bir part dosyamız oldu. Şimdi bunu hem İngilizce bölümüne hem de metrik İngiliz ve metrik bölümüne atıyorsunuz. Bakalım olmuş mu? Bir test edelim. İşlemimiz bu kadar. Sadece işte tekrardan ayar yapmak isterseniz aynı şekilde açıp ayarlarınızı yapıp kaydedip aynı şekilde İngiliz ve metrik klasörlerine değiştirmeniz gerekiyor. Yoksa hata alırsınız. Görmüş olduğunuz gibi burada ismimiz çıktı. Şimdi örnek bakın normalde bir tane daha MGS geliyordu. Insert dedim, operasyon dedim. Ve görmüş olduğunuz gibi en yukarıda benim oluşturmuş olduğum klasörüm ve uzantısında da istediklerim hani yerlere de bu şekilde ayarlayabiliyorduk demiştim. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ayarlarımıza gelecek olursak da gördüğünüz gibi işte yana kayması 60. Devir ilerlemeyi buraya vermiştim. Bu şekilde geliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.